Yasemin Yan'ın Dünyası adlı kanalımdan selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim eminim sizin de çok seveceğiniz adı gibi puf puf yumuşacık puf tatlısı. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Şerbet kaynadıktan sonra 3-4 damla limon suyu ekliyorum. 1 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağı kapattım. Şerbeti soğumaya bıraktım. Ben şimdi hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için karıştırma kabına 4 tane yumurta kırıyorum. Küçük Türk kahvesi fincanıyla 3,5 fincan şeker ekliyorum. Yumurtalar köpük köpük olup beyazlaşıncaya kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Bu arada yapacağınız yumurtalar oda sıcaklığında olsun. Yine küçük fincanla oda sıcaklığında 1 fincan su ekliyorum. Yarım fincan da sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi ekledim ama üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Bu tatlının tarifinde 5,5 fincan da un var. Ama yumurtaların büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. O yüzden kontrollü ekleyin. Ben önce 4 fincan un ekledim. Mikserle iyice çırpıyorum. Bir buçuk fincan unu da ekleyip kıvamına bakacağım. Az gelirse tekrar ekleyeceğim. Unun üzerine 1 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunun acılığını alması için de böyle 3-4 damla limon suyu ekledim. Artık mikser kullanmayacağım. Hamuru aynı yönde aşağıdan yukarıya doğru homojen kıvam elde edene kadar karıştırıyorum. Tatlının hamurunu dikdörtgen borcam tepsiye dökeceğim. Aynı boyutlarda yuvarlak ya da kare başka bir tepside kullanabilirsiniz. Tabanını iyice yağlıyorum. Siz tatlının kolay çıkması için tepsinin tabanına göre yağlı kağıtta kesebilirsiniz. Bakın hamurun akışkanlığı bu şekilde olacak. Ben 5,5 fincan un kullandım. Yeterli geldi. Siz de dediğim gibi unu kontrollü ekleyin. Hamuru kaşıkla tepsiye iyice yayıyorum. Fırında 180 dereceye ayarlamıştım. Hamurun havası çıkması için yere birkaç kere sertçe vurduruyorum. Fırında bu arada ısındı. Isınan fırından tatlımı koydum. Altı üstü iyice kızarana kadar pişirelim. Borcam tepsinin altı kalın olduğu için biraz geç pişiyor. O yüzden tepsiyi fırın tabanına yakın koydum. Şimdi tatlının arası için krema hazırlıyorum. Aslında kreması için 1 paket kaymak tadında krem şanti, yarım paket labne peyniri ve 1 paket de krema var. Bu malzemeleri 1 su bardağı sütle iyice çırpıp hazırlıyorsunuz. Ben 2 paket sade krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Hem hafif oluyor hem de herkesin bulabileceği malzemeler. Koyu kıvamlı bir krem şanti elde ettim. Tatlının hamuru pişene kadar krem şantiyi dolaba kaldırıyorum. Tatlının hamuru iyice kızarana kadar pişirelim. Tatlının keki pişti. Pamuk gibi yumuşacık oldu. 7-8 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra keki tepsiden çıkartacağım. Kolay çıkması için önce tepsinin kenarından keki ayırıyorum. Dediğim gibi tepsinin tabanına göre yağlı kağıt keserseniz tatlınız daha kolay çıkar. Başka bir tepsiye ters çevireceğim. Tepsiye yapışmaması için yağlı kağıt seriyorum. Tepsiye birazcık yapışmış ama sorun değil. Ben yine üzerini biraz düzelttim. Şimdi tepsiden çıkartıyorum. Tatlının kekini yağlı kağıt üzerinde arasından ikiye keseceğim.
Önce bir tarafından yarıya kadar kestim. Çevirip diğer yarısını da kesiyorum. Kekin üst tarafını ters çevirerek pişirdiğim tepsiye tekrar koyuyorum. Soğuyan şerbetin birazını kekin üzerine gezdireceğim. 2-3 kepçe kadarını döküyorum. Yani şerbetin yarısından daha azını dökeceğim. Daha fazlasını tatlının üzeri için kullanacağım. Hazırladığım krem şantinin hepsini kekin üzerine koyuyorum. Krem şantiyi kekin üzerine yayalım. Spatula ile kremanın üzerini iyice düzeltiyorum. Kekin diğer parçasını da kremanın üzerine yerleştiriyorum. Kalan soğuk şerbetin hepsini tatlının üzerine gezdiriyorum. Böyle şerbetli olduğuna bakmayın. Hafif, yumuşacık, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. Şerbetin hepsini tatlının üzerine döktüm. Böyle küçük kaseye 2 yemek kaşığı bal aldım. Tatlının üzerine gezdireceğim. Küçük tatlı kaşığıyla akıtarak tatlının her yerine gezdiriyorum. Bal tatlımıza hem güzel bir aroma verecek hem de üzerine dökeceğimiz Hindistan cevizinin dökülmemesini sağlayacak. Tatlımın üzerine en son bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar Hindistan cevizi kullandım. Tatlıyı hazırladıktan sonra dolapta en az 3 saat dinlendirelim ve servis edelim. Aslında dolapta bir gece bekletirseniz kıvamı çok daha güzel oluyor. Ben dolapta 1 saat kadar beklettikten sonra size göstermek için tatlımı hemen dilimledim. Adı gibi puf puf, hafif, yumuşak, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Misafir geldiğinde de sık sık yaparım. Çok sevilen bir tatlı. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer tatlımı denerseniz yoruma sonucu mutlaka yazın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Şöyle bir dilimini de yakından göstereyim. Puf tatlısı tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.